Arkadaşlar birinci standımız Volvit Bolu standımız. Meşhur bildiğimiz Volvit ürünlerinin üreticisi. Türkiye'mizin önde gelen başarılı firmalarından bir tanesi. Varroa mücadele ürünleri var. Çeşitli arı hastalıklarıyla mücadele ürünleri var. Bildiğiniz ürünler arkadaşlar. Üretici ana firma standı. Çok güzel bir stand açmışlar. Şimdi yetkili kişiyle birlikte kısa bir bilgilendirme röportajı yapalım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Ülke Gümüşay. Merhabalar. Volvit firması Bolu merkezli. Biz bir üniversite firmasıyız. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Teknokent firmasıyız. Arı hastalıkları ve arının beslenmesiyle alakalı olarak %100 doğal ürünler üretmekteyiz. Efendim hayırlı olsun. Çok güzel bir stand açmışsınız. Ürünlerinizi ben tanıyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız da tanıması bakımından şöyle kısaca hızlıca bir geçelim istedim. Ürünlerinizin arasında arıcıların en çok rağbet gösterdiği en vurucu ürününüz hangisi? Hemen gösterelim. Şu iki ürünümüzdür. Aryan ve Aryan BT'dir. Şimdi Bunlar bizim ana ürünlerimizdir. ne işe yarıyor diyeyim Hemen kısaca söyleyelim. özetle. Bu bir vitamin mineral premixidir. Bu ürün tamamen doğal fosillerden oluşmaktadır. Bitki ve hayvan çürüklerinden. Biz bunu kimyasal kullanmadan çözeriz. İçindeki doğal vitamin, mineral ve iz elementler açığa çıkar. Tamam. Bu yüzden de arıya eksik ya da fazla kullandırmamızda herhangi bir yan etkisi zararı yoktur. Tamam. Düzenli kullanımlarda öncelikle bağışıklığı kuvvetlendirir, eksik vitamin ve mineralleri doğal olarak tamamlar. Tamam. Yavru atımını çok ciddi artırır. En Aynı önemli zamanda, özelliği bu galiba. Aynı zamanda antioksidan, antiviral ve antibakteriyel bir üründür. Yani arının vücudunda ne kadar zirai ilaç kalıntısı, ağır metal ve örneğin varroa arıyı emerken bıraktığı virüs varsa onların temizlenmesinde de çok faydalı bir üründür. Hemen ikinci ürünümüzü söyleyeyim. Bacillus thuringiensis bakterisi vardır. Onun uluslararası kısaltmasıdır BT. Evet, Bacillus bakterisi çok önemli bir bakteri arılar için. Bu Bacillus'un thuringiensisidir. Evet. Bu varroa ve güve mücadelesinde kullandırdığımız bir üründür. Evet. Birebir suyla karıştırılarak püskürtme şeklinde uygulanabildiği gibi suyla karıştırıyoruz. Ve tek aralarına püskürtüyoruz değil mi? Kullanım Araların şeklini üzerine bir gelecek detaylandırabilirsiniz. şekilde, tabii ki. Eğer mümkün ise çıtaları tek tek kaldırıp hem Tamam. ön hem arka yüzeylerine, doğrudan iç petek duvarlarına, yüzeylerine. Evet. arıların üzerine gelecek şekilde mümkün olduğu kadar püskürtmeyi öneriyoruz. Ya koyu renkli olduğu için kimse endişe etmesin. Onu yiyip bitiriyor arılar arkadaşlar. Evet. Ben test ettim. Evet. Biraz da kokar bu ürün. Evet. Kokusundan da arılar rahatsız olmaz. Çünkü bakteri gerçek bakteri bir üründür. Her 1 mililitrede 1 milyar canlı bakteriyle üretimden çıkan bir ürün. Yalnız şunun kullanımını anlatmadınız. Hemen O nasıl kullanılıyor? O direkt şuruba mı koyuluyor, o da mı püskürtme Bu daha şeklinde? çok şurupla kullandırılır. Ama şurup verilmeyen dönemlerde de püskürtmeye örneğin birebir bunu koyduktan sonra yani 1 litre su, 1 litre BT koyduktan sonra yarım litrede aryan koyup iyice çalkalanıp püskürtülebilir. Peki bunu yavrulu, günlük yavrulu veya kapalı yavrulu dönemlerde kullanılabiliyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Yani endişeye mal bir durum yok. Bunu siz içebilirsiniz. Bal sezonunda dahi mi kullanılabiliyor o zaman? Bal sezonunda dahi kullanabilirsiniz. Hamile kadınlar doktoruna danışmadan içebilir. Bu top noktadır. Diğer ürünlere de kısaca bakalım. Tabii ki. Probiyotik bir ürünümüz var. Üçüncü ürün. Şunlara zaten 3 silahşörler deriz biz. Aryan, Aryan BT ve Aryan Pro'ya. Bu da probiyotiktir. Gerçek arı probiyotiğidir. Evet. Sindirim sisteminin korunması, sindirim sistemi hastalıklarının giderilmesi veya nösema gibi durumlarda veya sindirim sistemi kaynaklı hastalıklarda bunu muhakkak kullandırırız. Çünkü bu gerçek bir Nösemaya etki ediyor mu? Tabii ki. Nösema'da mesela 2 ürün birden öneririz. Bunu yapmamızın sebebi şudur. Viral kaynaklıysa bu ürün çözer. Sindirim sistemi kaynaklıysa bu ürün çözer. Arıcı bunu tabii bilemeyeceği için çift kullanımı biz öneririz.
Siz direkt satış yapıyor musunuz burada? Bayileriniz aracılığıyla mı? Biz fabrikayız. Fabrikasınız. Bayileriniz üzerinden Bayilerimiz de satış var. yapılabiliyor. Şu an burada satış yapılıyor. Yapılıyor. Evet. Tüketicilerimiz size ulaşmak isteseler sizden direkt alışveriş yapabiliyorlar mı? Yapabilirler. Bayilerimizden de alabilirler. İnternet üzerinden alabilirler. Tamam. Bir sürü kanal var. Diğer ürünlerinize de bir Hemen kısaca bakalım. anlatalım. Yeni çıkan şeridimiz. Varroa Varroa şeritlerimiz. şeridi. Evet efendim. Bu ürün her şeyden önce içinde zehir içermez. Yani flumetrin, Amitraz kenez, gibi ürünler amitraz falan gibi hiçbir şey şekilde içermez. etkilemez. Çok güzel. İkinci çok önemli konumuz da bu ürün ruhsatlı üründür. Tamam. Premix'i Anladım. Bu üründe bunun sıvı halidir. Damlatma şeklinde. Çıta Petek aralarına. petek aralarına Güzel. damlatma usulüyle kullanılır. Tamam. Bir de böyle mix ürünümüzü çıkardık. Bu da Aryan Pro, Aryan BT, Aryan ve enzim Evet içeren efendim, dörtlü evet. bir karışımdır. Direkt fıs fıs takılıp direkt uygulamaya hazır bir üründür. Bu da Tamam. çok talep geldiği için çıkardığımız bir ürün. Bunların 5, 10 ve 20 litrelik ambalajları da mevcuttur. Peki şimdi şöyle fiyatlarına da bir Hemen değinmek söyleyeyim. istiyorum. Mesela şu meşhur Volvit ürünümüzün fiyatı ne kadar? BT'miz şöyle? 175 liradır. Probiyotiğimiz 175 liradır. Aryan'ımız 150 TL'dir. Fuar fiyatları mı yoksa sitenizde de böyle mi fiyatlar? Normalde normal fiyatlar bunlardır. Tamam. İsteseler o fiyatlar Bunların alalım. tabii 5, 10 ve 20 litreye çıktıkça birim maliyetler çok ciddi miktarda düşerler. Tamam. Yine şeritlerle ilgili Şeritlerimiz içerisinde kaç tane var? 10 tane var. 10 Her tane 5 var. çıtaya bir tane kullanıyoruz. Tamam. Şeritlerimiz 60 TL'dir. Bunu şerit petek arasından mı üzerine mi bırakacaklar? Üzerine de bırakabiliriz. Asabiliriz. Şöyledir. Çıktıktan sonra şurada bir çentiği Anladım. vardır. Çentiği açıp Açıp üzerine bırakabiliriz. takılabiliyor. Tamam. Bir de şu Selüloz kağıttır, onu da söyleyeyim. Kanada'dan ithal ettiğimiz bir üründür. İçinde tutkal yoktur. Arı bunu parçalarken de arıya herhangi bir yan etkisi, zararı olmayan bir üründür. Tamam. Ayrıca lityum iyonları işlenmiştir. Arı bunu parçalayıp attıktan sonra 1-1,5 gün kadar da varroa mücadelesi devam eder. Çünkü o lityum iyonları arıların üzerine yapışır. Oh ne güzel. Enteresan bir Varroaların üründür bu. çekeceği var o zaman Volvit ürünlerinden. Ve çok önemli bir ürün, invertaz enzim. Bunun normalde üretimi Çin'dedir. Avrupa ve Türkiye'de, hatta Orta Doğu'da üretimi yoktur. Tek üretici firma Volvit firmasıdır. Hem sıvı hem toz şeklinde üretimimiz mevcuttur. Sıvı ürünler daha çok evde küçük üretim yapan, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo şurup yapan arıcılarımız içindir. Ama toz ürünlerimizde daha büyük çaplı üretim yapanlar içindir. Evet. Bu kullandırdığımızda, yani şurubu yaparken invert hale getirir. Invert şu demektir: hep ekşimesinin gecikmesi, kristalleşmesinin gecikmesi olarak düşünülür Bilinir, ama evet. asıl amaç sakkarozu, glikoza ve fruktoza tam %50 Parçalayıp çeviren, parçalamaktır. çok güzel. Arının sindirimini kolaylaştırmaktır. Kolaylaştırmak. İlaçlara olan bağımlılığı azaltmaktır. Buyurun, Arı buyurun. ömründe ciddi bir artış sağlamaktır. Bunun da en önemli konulardan bir tanesi, şunu atlamamak gerekiyor: arı verdiğimiz şekerin %100'ünü asla sindiremez. Bu %10 ila %30 kadar şekerin sindirilmemesinden dolayı dolaylı yoldan çöpe gitmesi demektir. Evet. Bunun önüne %99.9'da geçmiş oluruz bu ürünlerde. Tamamını sindirmeye şekerin çalış. tamamını sindirmesini Çok sağlarız. güzel. En önemli özellik bu. Diğer taraftaki ürünler de aynı galiba. Aynı. Peki. Bunların farklı ambalajları. Arıcı kardeşlerimizin size ulaşabilecekleri bir kartınız, internet adresi. Şöyle bırakın isterseniz, ben Tabii ki. onu çekeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, Volvit ürünlerine ulaşmak ve edinmek isterseniz numaraları veriyorum, siteleri veriyorum. Buradan ulaşabilirsiniz. Peki. Efendim çok teşekkür Biz ediyorum. çok teşekkür Hayırlı uğurlu ediyoruz. olsun Çok teşekkür tekrardan. ederiz. Başarılarınızın Teşekkür devamını ederiz, sağ diliyoruz. olasınız. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Arkadaşlar fuardaki ikinci standımız Haktim Plastik, Konya firmamız. Plastik arı, kovan, taban, sağım makineleri, sır alma tezgahları ve çeşitli arı ve arıcılık ürünleri üretimi üzerine kurulmuş bir stand. Değişik bir kovan üretimi var. Bunu birazdan soracağız. Ana arı, ikili, ana arı çiftleştirme, büyütme kutusu var. Kapaklar, kutular. Şu şekilde sağım makinesi. Sır alma tezgahları. Çeşitli formik asit aparatları. Polen filtreleri. Taban ızgaraları. Çeşitli boyutlarda ve adetlerde sağım makineleri. Giriş uçuş delik aparatları. Ana arı üretme ve havalandırma delik malzemeleri. Seleksiyon çıtaları, üst
şurupluklar, ana arı ızgaraları ve çeşitli ürünler var. Efendim merhabalar. Hayırlı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Standınız çok güzel bir stand açmışsınız. Estağfurullah, o sizin güzeliniz efendim. Efendim çok çeşitli ürünler getirmişsiniz. Neler getirdiniz? Şöyle bize bir kısaca anlatabilir misiniz? Biz biraz daha yenilikçi olarak yeni bir şeyler yapmanın peşindeyiz. Evet. Onun için şöyle biz en başından başlayalım. Yemlikli kovan kapağımız var. Dakika bir gol bir. Kapağı kaldırmadan soğuk havalarda 5,5 direkt litre. şurupluğu koyabileceğimiz Ha, bir 5,5 kapak. litre. Şöyle bir altını hemen bir çevirip bir alttan bakalım. Muhtemelen evet. 4 girişli. Hiçbir şekilde arıları, yavruları üşütmeden, kapağı kaldırmadan biten şurupluğu çözüme kavuşturmuş. Burada bir yorumlarda yazıyorlar. Evet. Su alır diye. Burada tabii biz bunu Conta mı var altında? conta yok da buraya set yaptık. Tamam. Biz bunu düşünmeden böyle bir imalat yapamayız yani. Bunlar bizim için küçük soru. Buradaki set sıktığın zaman Evet. tırnağın buradaki konikiyle sıkmasıyla beraber onu orada su Sıkıştırıyor. almasını sıkıştırıyor. Öyle problem Tamam. yok. İkinci bir soru soruyorlar, diyorlar ki taşıma esnasında kapak Değer mi? hayır, Evet. değer mi? Değmez. Onu da yaptık. O Tamam. da değmiyor. Tamam. Sağ makinalarına bakalım. Bu bu şey, sound değil. bu sound değil. Bu ısıtma, Dinlendirme. dinlendirme kazanımız. Ama bizim bu dinlendirmenin kapağı da farklı. Herhangi bir şekilde bir yan etkisi olan ürünler Yok, değil. Evet. Küf pas yapma oranı %100, küflü ve paslı işimiz yok. Evet. Kırılma ve eğilmede zaten onu başardık. Bilmiyorum, daha önceki videolarımızda gördüğünüz balyozla dönüyoruz, kıramıyoruz. Evet, izleyicilerimize birazdan sizin sitelerinizi vereceğiz. İletişim numaralarını vereceğiz. Oradan izlemelerini tavsiye edeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar altta giriş, bal akıtma kısımları var. Şöyle ayakları var. Dinlendirme kutumuz bu şekilde. Şöyle bir yine plastik ürün olarak petek sağım makinası var. Plastik tamamen herhalde. Herhalde fiyatı uygun anladığım kadarıyla. Yok, tam tersine 430'dan pahalı. Ne kadar şu anda bunun fiyatı? 304'ten 304 kromdan uygun ama 430'dan pahalı. Çünkü Tamam. 430 kaplama zaten. Şey değil yani. Evet. Sağlık kodeksi değil, gıda kodeksi değil yani. Metal üzerine kaplama değil mi? Metal kaplama yani. Evet. Ama bizim bunda öyle herhangi hiçbir şey yok. Ham madde üretim safhası gıda kodeksi. Kaç kiloluk bu? 3 teneke bal alıyor. Evet, Tamam. 3 teneke bal. Ne kadar bunun fiyatı? Şu anda arkadaşlar fiyatı Kasım ayı 400. 2023 yılı içerisindeyiz. 4500 lira. Adrese teslim kargo dahil mi? Hayır değil. Değil. Fabrikadan üretim kargo müşteriye ait olarak. Evet. Tamam. Sır alma kutumuz var. Sıralama. Arkadaşlar normalden büyük. Ekranda görünüyor mu bilmiyorum. 14 çıta alıyor. Evet. Burası. Şuraya çıtayı koyup buradan Ne kadar bunun fiyatı? 4. 4000 lira. Tamam. Diğer ürünlerine standart ürünleriniz var. Tamam, Şurupluklar, kayıt yemlik, polen tabanı, filtreleri, kovan Turbo tabanları. yemlik, kovan kapağı. Evet. Şu Ana arı ızgaraları ufaklıkta vesaire. benim oğlum amcası abisi. Evet bakalım. Geleceğin Hadi büyük biraz arıcılığı. geleceği. Evet. Maşallah. İşine sahip çık. Babanı yalnız bırakma. Başarılar diliyorum inşallah. Peki şimdi arıcı kardeşlerimizin size ulaşabilmeleri için herhalde şu numaralardan size ulaşabilirler. Arkadaşlar bu gösterdiğim ürünlere ulaşıp bilgi almak ya da satın almak isterseniz bu numaralardan ve bu internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Konyeli Karatay ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde üretim ve satış yapan firmamızdır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim senin hizmetlerine de yardımcısı olsun. Arkadaşlar bir diğer standımız Başcanlar Arıcılık Ordu standımız. Şöyle ürünleri öncelikle size bir göstereceğim. Arı keklerimiz var. Petek üretimi var. Ham petek üretimi var. Şöyle özel bir timol çözeltisi var. Bunu birazdan soracağız. Yine aynı şekilde zannediyorum varroa için bir özel asit çözeltisi var. Onu da soracağız. Ayrıca bir de arı yemleri var. Evet. Efendim hayırlı olsun. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederim, sağ olun. Benim ismim Paşa Şahin. Başcanlar Arıcılık firmasının sahibiyim. Memnun oldum efendim. Hayırlı uğurlu olsun standınız. Gerçi Türkiye
işte arıcılık yapan halkımızın %80'i bizi tanır. Günlük 65 ton üretim kapasitesine sahip bir firmadır bu. Maşallah. Arı yemlerinde. 2023 itibariyle de varroa ilaçlarının üretimine başladık. Çok güzel. Her şeyimiz orijinal, arının genetiğine uygun üretilir. Çok güzel. Hemen değerli ürünlerinizden fondant şekeri üretimi zannediyorum. En değerli ürünümüz bu. Bunun içinde timol vardır. 500 gram olarak üretilir. Tamam. Timol katkılıdır. Bu ürünü kullanan arıcı varroa ilacı kullanmıyor. Bu aynı şekilde. Bunun sadesi de var. O normal besleme. Ne kadar bu? Yarım kiloluk herhalde. Bu 500 gram olarak üretilir. Yarım kilo, evet. Tamam. Katkı maddeleri yazılır. Bunu mesela böyle bir 100 kilo almak istesek ne kadar olur? Şu anda bizim Türkiye'deki satış fiyatı 45 lira. Kilogram fiyatı. Kilo fiyatı 45 lira. Evet. O Yani zaman yarısı bu 22,5'a göre. uygun. Fiyatı iyi. Uyguna geliyor. Fabrika fiyatı bunlar. Tamam. Biz Siz direkt sizden alım yapabiliyor Direkt musunuz? alabilir- Bayilerden mi alıyorsunuz? şöyle bir şey, bayilerden de alabiliyorsunuz, bizden de. Tamam. Yani her türlü adrese kadar ulaştırılıyor. Petek üretiminiz var. Zaten bizim bu Başcanlar firmasının asıl Evet. işi oydu. Evet. Petek devam ediyor. Bu sene petek fiyatlarımız nasıl? Kilosu kaçtan gidiyor? Şu anda ortalama 180 lira civarında. 180 civarlarında petek fiyatımız var. Tamam. Yani ilkbahar sezonuna bilemiyoruz tabii, piyasa Olur, değişir tabii, mi ne olur, severim. ama şu an itibariyle petek ihtiyacı olan arkadaşlarımız elini çabuk tutsunlar. Evet, bence de. Alımlar yoğunlaşırsa yani fiyatlar haliyle biliyorsunuz arz talep dünyası değişiyor. Şu ürünümüzü bir tanıtır mısınız? Şimdi Asıl- bu ürünümüz nedir bakalım? Varroa parazit bakteri nosema diyor. Aynı anda tek ürünün içine bu kadar şey nasıl girmiş Nasıl oldu? girdi? Bu gördüğünüz ambalajın içinde 70 gram saf timol var. Çok güzel. Timolu bilen Biliyor. arkadaşlar Arıcılar bilir. Arıcıların Bilirse hepsi bilir. biz bunu Hindistan'dan ithal ediyoruz. Çok güzel. Türkiye'de çözelti haline getiriyoruz. Çok güzel. Ve bütün Türkiye arıcılığına hızlı bir şekilde şu an dağıtıyoruz. Arkadaşlar, üretici kardeşlerimiz de artık yani doğal organik asitlerle veya doğal yağların içeriğindeki ürünlerle yola devam edilmesi gerektiğini onlar da daha bilinçli bir şekilde biliyorlar. Bakın, timol gerçekten etkili bir ürün. Zaten arıcı kardeşlerimiz bilir. Özellikle bununla ilgili bir çözelti üretmiş değerli bir firmamız. Başka içerisinde ne var? Bu Bir saf şey var timol. mı? Saf Bunun timolden timol. üretilmiş. Bunun 70 gramı timoldür, 30 gramı çözelti yağıdır. Tamam. Yani Tabii. başka bir şey olmaz bunda. Tamam. Bunu nasıl kullanacak şimdi Bunu- aracımız? Aldı. Bunu nasıl kullanacak? Şöyle şu kapağını Herhalde alıyorsun. şu ucu Bunu takacak. takıyorsun. Tamam. Bunu Petek aralarına petek aralarına kaç gram uyguluyor efendim? çerçeve üzerine bir damla. Her çerçeveye bir damla. Çerçeveye bir damla. Bir Üzerine damla. mi, araya mı? Üzerine. Üzerine. Tamam. Araya değil. Sonra hava sıcaklığı 25 derece ve üzerinde olacak. Tamam. Bunun uygulaması bu şekil. Ne kadar bunun fiyatı şimdi böyle bir? Bu tanıtım fiyatı 200 Aralık, fiyatı 350 lira. Yani bir damla bir peteği ise bu kolay kolay da bitecek bir şey de değil. Bitmez. Her çerçeveye. bir Evet. damla. Peki şurada aynı benzer bir ürün Bu daha var. şöyle. İkinci bir ürün. Bu ikinci üründe bunda Asit çözelti diyor. diğer asit bileşenleri ve çözeltileri var bunlarda. Bunda 85 gramı saftır, Tamam. 15 gram da çözeltidir. Tamam. Şu üründe her ikisinin karışımından mendile emdirilmiştir amatör arıcılar için. Mesela bu bir arılıktır. Üstte çerçeve üzerine. Çerçeve üzerinden Bunu koyuyoruz. açıyorsun, yırtıyorsun, Aynen. içeri çıkarıyorsun, böyle koyuyorsun. O kutu işi mi bu? Şu kutulardaki. Evet. 20, Kaç tane var bir kutunun içerisinde? 20 Aralık, 20 adet. Evet, Çok 20 güzel. tane. Bir de arı yemleriniz de var herhalde. Varşanlar arı İşin yemi. en güzel tarafı bu. %100 pancar şekeridir bu. Türkiye'de sadece katkısız pancar şekerinden firmamız tarafından üretilmişti. Zaten Türkiye arıcılığı biliyor bunu. Gıda boyası falan yok değil mi Hiçbir şey içinde? olmaz. Saf şekerdir. Tamam. Şekerin kendi rengidir. Çok güzel. Ne kadar bunun tenekesi? Kaç kiloluk teneke? 12 kilo. 12 kilogram. Ne kadar tenekesi? Bunun, toplam bayilere verdiğimiz fiyat 335 lira. Şu kaç kilo? O da 24 kilo. 24 kilogram. O ne kadar? O da 650 lira. 650 lira. Fiyat uygun. Pahalı değil. Bu fabrikanın fiyatları Zaten. zaten. Tabii şu anda Haliyle uygun. piyasa zaten bunun biraz aynı seviye, biraz üstünde. Doğru. Evet. Efendim çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Standınız hayırlı uğurlu olsun tekrar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şey gönderebilir, sağ olasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.
Evet arkadaşlar, bu ürünlere ulaşmak, ürünleri hakkında detaylı bilgi almak ve ürünlerden sipariş etmek isteyen kardeşlerimiz şu numaralardan ulaşarak siparişlerini girebilir, bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Peki. Arkadaşlar bir diğer standımız Apipark Arıcılık Tekirdağ. Fuardaki yine arı ürünleriyle ilgili, arılara faydalı protein ve premix ürünleriyle ilgili bir standımız. Şöyle önce ürünleri bir size göstereyim. Apion Zero isimli bir ürün var. Bee Power. Bal arıları için sıvı premix ürünleri. İkisi aynı herhalde. Sadece boyutlar farklı. 5 kiloluk Api protein. Muhtemelen arı keklerinde kullanılan protein. Birazdan bilgileri alacağız. Çeşitli propolis ürünleri. Şu şekilde ürünler var. Efendim merhabalar. Sizle tanışalım. Niyazi Kayhan Apipark Arıcılık. Hayırlı olsun standınız. Çok güzel bir stand açmışsınız ve kendine münhasır değerli ürünleriniz var. Az önce bir baktım. Şöyle hızlıca üzerlerinden geçmeden önce ürünleriniz arasında sizin en çok değer verdiğiniz, arıcılara bu ürünüm gerçekten çok faydalı dediğiniz ürün hangisi? Şimdi siz... Hepsi diyeceksiniz. Evet, evet. Ama bir tanesi en güvendiğiniz üründür. Anneye diyorsunuz ki çocuklarınızı ayırın. En çok hangisi? Demiyorum ama annelerinde şöyle hani ilk göz ağrısı bir çocuğu vardır. Onu da bilirim. Evet. Efendime söyleyeyim, sizin ürünleriniz içinde gerçekten en kuvvetli, en çok satan, daha doğrusu geri dönüş aldığınız, benim de bu video vasıtasıyla bu ürün çok değerli bir üründür. Arkadaşlar tavsiye ediyorum diyebileceğim ürününüz hangisi? Evet. Varova'da şu anda istisnasız müşteri memnuniyetimiz var. Api 10. Evet. Ne bu? Bu esansiyel yağlarla bizim... Şu ürün herhalde. Şu. Evet. Yarım kilo bu. Evet. Alttaki 5 litre herhalde. Evet. Esansiyel yağlarla propolisin karışımından elde etmiş olduğumuz bir... Esansiyel yağlardan neler var içinde Niyazi Bey? Kekik. O kadar detaylara girmeyelim. Girmeyelim. Kekik var tabii. Peki, Kekik tamam. var. Kekik, Tamam. nane, okaliptüs falan. Hani şimdi merak edenler olur da onun için diyorum. Arıcılarımız genelde bilgili. Küçücük bilgi vereyim mi? Evet. Küçücük bilgi vereyim. Evet, lütfen. Esansiyel yağlarla gelebilmiş olduğumuz son nokta %58. Yaşlı varavalarda yani kovandaki varavanın nüfusu yaşlıysa %58'e kadar çıkarılıyor. Ama bizim laktik asitli propolisimizi kendimize özel olan patenti 147 ülkede bizde olan propolisi kattığımızda %95'in üzerine çıkıyor. Çok güzel. Harika sonuçlar alıyor. Çok güzel. Çok güzel. Azıcık arıcılıkla alakası olan insanların Türkiye'de bildiği, güvendiği bir marka almaya geldik kısa bir süre. Evet. Umuyorum bu videoyu izleyen kardeşlerimizden kullananlar da bundan verim alacaklar. Zaten Türkiye'de şu anda formik asit ve oksalik asitle ilgili tüketim bilinçli bir şekilde yapılıyor artık. Yani senelere mal olmuş bir iş ama laktik asitle beraber bahsettiğiniz ürünlerin karışımı, sizin patentli ürününüz olan bu ürün, şu anda burada da çok güzel böyle bir ürün yakaladık. Kullanmak isteyen arkadaşlar birazdan iletişim bilgilerini vereceğim. İletişime geçerek sipariş edebilirler. Ürün hakkında bilgi alabilirler. Devam edelim Niyazi Bey. Şurada bir protein var. 2013 yılından beri arıcılarımızın kullandığı bir ürün. Api güvenli protein. bir şekilde kullandıkları, Evet. doğru hazırlandığında, doğru zamanda verildiğinde %100 Netice ver. Yavru atımını hızlandıran. Çok Şuruba güzel. karıştırılan protein. Bu da şuruba karıştırılan. Evet. Bu keke karıştırılan. Bu da şuruba karıştırılan. Çok güzel. 1 kilogramdır. 30 kilogram şuruba karıştırdıklarında yani arı başına 1 kilogram şurupla 30 gram verdiklerinde harika sonuçlar alıyorlar. Hızlı bir şekilde arının yavruya geçmesini sağlar. Hazırlamış oldukları keke bunu kattıklarında çıkan yavruyu polen olmasa dahi bununla besleyebilirler. Evet. Yani
döngüyü tamamlama noktasında arıcının sırtının duvara dayandığında güvenilir bir liman olmaya biz devam ediyoruz. Evet. A'dan Z'ye. Yani her geçen gün ürün yelpazemizi geliştirerek arıcılarımıza sağlıklı, tamamen doğal ve insanlar ne arıya ne bala kalıntı bırakmayan Çok güzel. ürünlerle. Size özellikle teşekkür ediyorum. Hemen diğer şurada çok hassas ürünleriniz de var. Onlara da bakalım. Zannediyorum propolisle üretilmiş çeşitli ürünlerimiz var yine. Bütün her şeyin doğuşu aslında bundan başladı. Evet. Propolisi laktik asiti çözmekle birlikte yeni bir Bir dakika. Bir daha söyleyin. Propolisi. Propolisi. Arkadaşlar daha önce suyla ve alkolle çözenleri çok duymuşsunuz, görmüşsünüzdür. Fakat propolisi laktik asitle doğal olarak çözen bir firmayla, bir patentli ürünle karşı karşıyayız. Evet. Burada 147 ülkede koruma altında. Patentini Dünyayı aldınız. şaşırtıyoruz. Çok evet. güzel. Dünyayı şaşırtıyoruz. Çok Şu anda güzel. yani en iyi bildiğiniz ürünlerle mukayese dahi etmiyoruz. Fenolik bileşenler anlamında 40 binlerin üzerine çıkıyoruz. Faydalı fenoliklerde. Maşallah. Dikkatinizi çekiyorum. Faydalı fenoliklerde 40 bin üzerine çıkıyoruz. Suda bu 800'lerde, birçok üründe çok Aynen. daha aşağılarda. Aynen. Yani o yüzden çok detaya girmeden Girmeyelim. şu Tamam. anda yapılan araştırmalarda kanserli hücrelerin öldürülmesi noktasında 200'de bir seyreltilmiş Propolis. asitli propolisle ertesi gün %95 oranında açıkta yaşatılan hücreleri bertaraf ediyoruz. Müthiş bir şey, müthiş bir şey. Arkadaşlar bilimsel bir testin sonucunu şu an duyuyoruz. Evet. Şimdi inşallah. Bunun etkisiyle birlikte boğaz spreyi Heh, sizi onlara 2-3 bakalım. saat, 2-3 saat şeyden koruyabilecek. Her türlü kalabalık bakteri, aynen, virüs. Aynen. Boğazınız gırcınlar. Bu pandemide var mıydı bu ürününüz? Var. Kardeşim niye bunu ortalığa bas bas söylemediniz? Millet o hapları o kadar içti. Şimdi bu olsaymış herkes burnu ağzına sıkaymış. Peki o kremlere bakalım. Altta bir krem vardı. Dudak kremi. Bu Çatlamalara karşı. evet. Şu? Şu el kremi. Tamam. Bunlar tamamı propolisi doğal olarak çözmenin vermiş olduğu şeyler. Acayip çalışıyorlar. Yani egzamada mesela, egzama için tavsiye ediyoruz. Bir dakika o egzama için olana da bir bakalım. Birkaç uygulamayla. Ya bizi sadece arıcılar izlemiyor. Öylesine canı sıkılan YouTube kanalı izleyenler de izliyor. Bunun altına egzama yazacağım ben. Egzama diye arattıran bulabilir. Hangi ürünmüş o? Şudur. Bu elimdeki. Şu üstteki. Arkadaşlar egzama sorunu olanlar, doğanın en değerli ürününü veren arının propolisinden üretilmiş özel bir krem var burada. Başka ne vardı? Şurada herhalde yine o kendi proteinlerinizde ürettiğiniz keklerimiz var. Bunlar da yine polenli kek diye geçiyor. Evet. Proteinli kekler. Peki şimdi biraz da fiyatlara bakalım hızlıca. 1 kiloluk bir kekimizin arkadaşlar Evet, fondon şekeri değil, %10 Geçmiş proteinli. dönemde şöyle diyelim. Bundan 1-2 yıl önce ham madde farklılıklarından dolayı şeker kekleriyle proteinli kekler yarı yarıya fiyat farkı vardı. Biri 7 liraydı, biri 14 liraydı. Evet. Ama şu anda şeker kekleri 40 lira, bu 55 lira. Yani Arkadaşlar. şekerin hızlı artışından dolayı Hayır 55 lira fiyat bile normal bence yani. ucuz kaldı şu anda. 55 lira fiyat bile normal, pahalı fiyat değil yani. Değil, şu anda değil. Evet, yanındakinin farkı ne? Yanındaki %5 proteinli. 50 lira fiyatı var. Anladım. Bunlar Şu ürünler. şurada karıştırılan proteinler. 2 gram poleni başına karıştırılıyor. 3 tur uygulandığında yarım kilo şurup maliyeti var. Hı hı. Çok pahalı ürünler değildir. Ne kadar mesela? Bu 150 lira. 150 lira. 30 aralık Ne kadar bir şuruba katıyoruz bunu? 300 gram şurupla arıya verebiliyorsunuz. 3 tur verdiğinizde 15 lira gibi maliyet oluyor. Yarım kilo şurup parası. Anladım. Bu az önce baktınız. Bir de şurada bir tane ürününüz var. Onu bakmıştık. Premix. O Neydi? yavru çürüğü ve lösemerci. Aşağı yukarı Onda hepsini mesela çözüyoruz. uygulamayı nasıl yapıyoruz? Arıcı peteğinin Bozuk yüzeyinde gözlerin yavru üzerine. çürüğünü tespit etti. Bozuk gözlerin üzerine. Delik olmuş bozuk gözlere Sprey direkt şeklinde. sprey şeklinde sıkıyor. Ne kadar bir süre bunu devam ederse çözüm Bir alıyor? gün arayla 3 uygulamada yüksek ihtimalle çözüyoruz.
Çok güzel. Evet. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Peki arıcı kardeşlerimiz size ulaşarak bu ürünlerden temin etmek istese, arkadaşlar bu gösterdiğimiz ürünlere bilgi almak, ürünlerden sipariş ederek satın almak isteyen kardeşlerimiz bu numaralardan iletişime geçebilirler ve siparişlerini girebilirler. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan Ben fuarınız. teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Ekim Premix Mersin firmamız Antalya fuarımızda da yine değerli bir stand açmış durumdalar. Daha önceki videolarımızda da vardı. Be Love Red ürününün üreticisi olan firma. Ürünleri daha önce size göstermiş idim. Efendim hoş geldiniz Antalya fuarına. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun çok şükür. Hoş geldiniz. Fuarları takip ediyorsunuz. Tabii işiniz icabı. Allah utandırmasın. İşinizde bereketli kılsın. Nasıl burada Antalya mı daha iyi, Ankara mı daha iyi, İstanbul daha iyi? Belki kıyas, şu anlamda kıyas etmemek lazım. Antalya fuarı ilk defa yapıldı. Evet. Ama tabii burada da çok kıymetli arıcı arkadaşlarımız, gezgin arıcıların kışın geldiği bir yer. Dolayısıyla burada da bir fuar yapmak güzel oldu. Onların da güzel katılımı oldu. İlk fuar olmasa sebebiyle inşallah önümüzdeki senelerde İnşallah. organizasyon daha güçlü bir şekilde devam eder. Çok güzel. Böyle fuarlara destek veriyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yapılan Apimondia'ya katılıyoruz. Bu sene Şili'deydik. Orada stand açtık, ülkemizi temsil ettik. Çok güzel. İşte güzel ve kaliteli ürünler yapıp arıcılarımıza bunları ulaştırmak için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Evet. Sizlere de bize bu şekilde destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Efendim ne demek? Ülkemizin her türlü üreticilerine elimizden geldiğince destek olup hele arıcılık sektöründe olduğumuz için arıcılarla sizi buluşturma babında bizim de vazifemiz. Var mı bir yeni gelişme? Gelişme şöyle, aslında çok kaliteli bir ürün. Be Love Red, Varo Red bizim kendi tescilli ürünümüz. Şurada da önceki ürünümüz Be Love Varo Red şeklindeydi. Biz bunu Varo ismini kaldırdık. Sadece etikette bir değişiklik oldu. Be Love Red olarak çıkardık. Fakat bu fuarlar vasıtasıyla şuna da şahit oluyoruz. Biz zaman zaman üzerinde etiket bilgilerinde olduğu halde, biz de bilgi verdiğimiz halde yanlış kullanım olduğuna şahit oluyoruz. Şimdi Evet. İsterseniz şöyle bir daha üzerinden geçelim. Tamam. avantajlı olduğu kısımlar şu: her sıcaklıkta etkili, her sıcaklıkta kullanılabilir ve dolayısıyla bal akım döneminde de güvenle tavsiye ediyoruz. Kullanmalarında hiçbir sakınca yok. Fakat kullanırken şuna dikkat etmek lazım. Biz bunun yanında büyük ambalajlarda, yani yarım litre, 1 litre ve 5 litreliklerde kapak veriyoruz. Şunun gibi bir kapağımız var, kırmızı bir kapak. Evet. Çalkalayıp ürünü bu şişeye doldurduktan sonra kovanın kapağını açtığımız zaman her çıtanın arasındaki boşluktan arının üzerine gelecek şekilde 2 gram. 2 gram. O da Evet. yaklaşık 25 damla Tamam. tekabül ediyor. Damlatmak. Şimdi bir hafta boyunca etkisi devam ediyor. Tekrarını haftada bir kez uygulamak lazım. Hı hı. Haftada bir kez olmak üzere 21 güne tamamlayıp 3 hafta en az kullanmamız gerekiyor. Hatta 3. haftanın sonunda hala varroa dökülmeye devam ediyorsa, dışarıdan geliyor, 4.'yü, 5.'yi uygulamayı da tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir yanlış uygulama yapılıyor. Onu özellikle belirteyim ki arkadaşlarımız daha çok dikkat etsin. İki çıtanın arasında değil de çıtanın üzerine damlatma yapılıyor. Bunun da hiç faydası yok. Çünkü Faydası olmuyor. doz aşımını soruyorlar bize. Normalde sağlıklı bir arada fazla doz kullanmanın hiçbir yan tesiri yok. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ama bizim bilmediğimiz, arının varroa hasarı çok fazlaysa, yavru çürüklüğü, nosema gibi sıkıntıların mevcutsa fazla doz vermeyelim. Çünkü fazla doz sıktığımız zaman 2 cc O da sıkıntı açabiliyor. Bu defa arının kanatların üzerine gelen ürün arı bundan büyük enerjiyle sıkıntı çekecek, büyük sıkıntı çekecek. Yarın bir gün ölecek arı, bugün ölecek. Evet, Aslında evet. bu da bir nevi temizleme ama neticede biz sağlıklı da olsa, hasta da olsa bunu çok fazla yapmadan fazla doz uygulamak. Yani üzerindeki dozaj miktarlarına mutlaka uyulmasını tavsiye ediyorsunuz. Bir hususu daha belirteyim. Üstadım 1 litre ürün
5 çıtalı 100 puana yeterli. Ama bir hafta arayla 3 kez 4 kez kullanmayı tavsiye ediyoruz. Bir hafta arayla. O zaman 5 çıtalı 25 puanı 4 kez uyguladığımızda 1 litrelik ürün bitirmiş oluyoruz. Efendim, teşekkür ederim. üreticisinden tekraren eksik kalan bilgileri almış olduk. Tabii her ürün kendi üreticisinin belirlediği şartlar ve kurallar dahilinde en üst verimi verecektir. Bu ürünü zaten kullanmaya devam eden arıcı kardeşlerimizin kendi bilgilerini bu verilen bilgiler doğrultusunda güncelleyerek eksikleri varsa giderip doğru kullanmalarını tavsiye ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Ayağınıza Tekrar sağlık. görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, fuardaki bir diğer standımız B-Match makina. Gaziantep menşeli bir firmamız. Petek sağım makineleri ve bal dinlendirme kazanları ve diğer bal ürünleriyle ilgili makine üretimi üzerine bir firmamız. Bu şekilde geniş bir standları var. Şimdi arkadaşlar, bu ürünlerle ilgili bilgi almak üzere şirket yetkilisi kardeşimizle merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun. Hasan Bey, hoş geldiniz fuara. Güzel ürünler görüyoruz burada. Petek sağım makineleriyle ilgili neler getirdiniz? Şöyle şununla başlayalım isterseniz. Herhalde motorlu bir makina. Dörtlü yatarlı basma makinamız. 304 paslanmaz kromdan. 304 paslanmaz krom. Evet. Tam otomatik. Tam aküyle çalıştırıyoruz. Hem de normal 220 voltla çalıştırıyoruz. Aküyle de çalışabiliyor. Evet. Şu şekilde arkadaşlar, bakın. Akü bağlantı uçları var. Yani 12 volt. 12 voltla da çalışıyor. Normal fişle şu şekilde 220 voltla da çalışıyor. Yani dağ başında aracınızı getirip onunla da sağım yapabilirsiniz. Güneş enerjisi paneline gerek kalmıyor böylelikle. 304 paslanmaz kromdan. Evet. Komple. Yani peteği bir kez koyduk mu tek seferde tutuyoruz. Yani. Ters düz iki yöne çalışıyor mu? İki yöne de çalışıyor. Kullanımda. Devir olarak 3 devirli herhalde, doğru mu? Ve ters düz olarak şu şekilde arkadaş. Biz ayarını kendimiz yapabiliyoruz. Zamanında süresini kendimiz değiştirebiliyoruz. Yani. Evet. Makine üzerinde. Kaç yıl garantili bu makinenin motor elektrik kısmı mesela? Komple 2 yıl garanti. Komple 2 yıl garantili. Evet. Kaç kilo, ne kadar kilo bir bal alıyor bu? Hacmi ne kadar? Hacmi 6 tenekeye kadar alabiliyor. 6 teneke bal alabiliyor. Çok güzel. Oldukça geniş bir haznesi var. Bu arada 6 teneke balı belirttiğimiz gibi süzebiliyor. Özellikleri hem aküyle hem 220 volt enerjiyle çalışabiliyor ve 3 devri var. Zaman ayarlı bir makinamız. Ne kadar bunun fiyatı arkadaşlar? 2023 yılı Kasım ayı içerisindeyiz. Ne kadar? 32 bin lira. Arkadaşlar, şu herhalde donmuş balı çözdürme. Bunlar tenekeli eritmede. Tenekenin içine koyduktan İkili. sonra evet, ikili. O ne kadar? Ve birli. Bu 2 tenekeli. Ne kadar? Bunun fiyatı şu an fuara özel 4500 lira. 4500 lira. Bir tenekeliği ne kadar? 3000 lira. 3000 lira. 4500 3000. Yani iki tenekeliği biraz daha avantajlı gibi. Bir de şurada dörtlüsü vardı galiba. Evet. Bu ne kadar da? Son olur fiyatı bunlara? 5500 lira. Ne kadar? 5500. 5500 lira. Herhalde en hesaplı bu oldu. Adet sayıya baktığımız zaman. Bu şey, bal dinlendirme 6 tenekelik. Eritme. Evet. Şunlar da yine küçük arıcılar için herhalde ikili. Üçlü bastırma makinesi. Üçlü mü bu? Bu şekilde Evet. gönderelim. Abi bir saniye. Şu giriş kapağı bakın biraz daha farklı yapılmış. Evet. Şu içerideki çelik mi, emaye kaplama mı bu? Bu transmisyondan malzeme yapısı. Tamam. Ne kadar bunun fiyatı üçlü? Şu an üçlü 3250 lira. 3250 lira. Bir match. Evet. Bu ikili. Tamam. Bu da 3000 lira. 3000 lira. Bunlar herhalde yine dinlendirme kazanları ve ısıtma. Evet. Rezistanslı. Evet. Bu da keza çeşitli boyutlarda. Şu da yine dinlendirme makinamız. bunun hacmi ne kadar? 300 kilo. 300 kiloluk. Bu ne kadar? Fuara özel 8000 lira. Kaç? 8000 lira. Bu da yine motorlu ve aynı zamanda yine bu da mı şarjlı? Bu karıştırma makinemiz. Aynen yine. Düşürücü. 12 volt ve 220 volt çalışıyor. Şurup karıştırma makinesi. 175 kiloluk. Tek devir mi bu?
Tek devir. Şurup karıştırma Hem makinesi. sağ hem solda şekilde de döndürebiliyoruz. Anladım. Zaman ayarlı. Tamam. Bu ne kadar? Bunu şu an 27.500 TL. 27.500. Tamam. Şu rezistans kısmı şu yan tarafta. Değil mi? Bunlar şu şekilde. Onun iç kısmında değil mi? Evet. Tamam. Burada açma kapama butonumuz var. Burada da sıcaklık ayarı verebiliyoruz. B-Match firmasına ulaşarak bu ürünlerden temin etmek isteyen, satın almak isteyen ya da ürünler hakkında bilgi almak isteyen kardeşlerimiz numaraları veriyorum. İletişim adreslerini veriyorum. Buradan ulaşabilirler. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler, sağ olun. Allah'a emanet olunuz. Arkadaşlar bir diğer standımız Derabi. Daha önceki videolarımızda size Derabi standımızı ve üretici firmamızı tanıtmıştık. Ürünleri hakkında değerli bilgiler vermiştik. Hem bir merhabalaşalım istedik hem de fuarımızın düzenleyicisi, tertipleyicisi abimizi bir tanıyalım ve görüşlerini alalım dedik. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Yeni bir fuarda buluştuk. Evet, aynen doğru söylüyorsunuz. Şöyle bir hem merhabalaşalım, hal hatır soralım hem de durum nasıl görüşelim istedik. Aynen abi. Yalçın Bey, Yalçın Sezer. Hakikaten biraz önce duayen diye bahsettim. Emekli öğretmen ve Evet. TV kanalı var. Köy TV'si sanırım. Köy TV'de programları var. Evet. Bu ilk Türkiye'deki arıcılıkla ilgili fuarların ilk düzenleyicilerinden, organizatörlerinden ve Evet. Antalya'da sağ olsun böyle güzel bir organizasyon yapmışlar. Çok güzel. Sektörün birçoğu aslında tanır. İnşallah bundan sonra kendisinden dinleyelim. Evet. Sevil Bey bir solukta beni tanıttı. Allah razı olsun. Ben 32 yıllık öğretmen arıcı. Ancak Türkiye'deki yaklaşık 15 yıldan beri Köy TV'de arıcılık ve arı ürünleriyle ilgili bir programın yapımcısı ve sunucusuyum. Çok güzel. İstanbul'da Fesane ile başlayan ve şu anda Yenikapı'da devam eden arıcılık ve arı ürünleri fuarlarının, festivallerinin yapımcısıyım. İstanbul Bal Üreticileri Birliği Başkanı ve Türkiye Bal Üreticileri Genel Başkanıydım. Bir yıl kadar önce başkan yardımcısı oldum. Yönetim Çok üyesiyim. Boş vakitlerimizde de fuar yapmaya devam ediyoruz. Burası Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği'nin himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde bir fuar şirketi olan Mesele Fuarcılık ve destekleyicisi Sezer Arıcılık firması olarak bizim tarafımızdan gerçekleştirilen çok güzel bir organizasyon oldu. Arıcılık ve arı ürünleri fuarı. Biz bu etkinliklerin adlarına Apicenter diyoruz İstanbul'da. Buraya da Apicenter olarak devam ettirdim. Çok güzel. Çünkü uluslararası katılımlı bir fuar olma noktasında ilerliyor. Dünyada Türkiye denildiği zaman akla gelen iki önemli şehirden bir tanesi Antalya, evet. Diğerisi de İstanbul. İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı festivalleri 13 yıldır devam ediyor. Antalya'da bu ilki düzenleniliyor. İlki düzenlenmesine rağmen ciddi bir teveccüh gördü. Katılımcılar çok memnunlar. Ziyaretçiler böylesi bir istasyonda böylesi bir çalışmanın yapılmasından çok memnun. Dolayısıyla Antalya'da bundan sonra Türkiye'de devam edecek İstanbul gibi ikinci bir merkez unsur olacak. Evet. Yadsınamaz bir gerçek var ki Muğla'da Arıcılık Kongresi, Çambalı Kongresi devam ediyor. Bu kongreler ülkemizin başka noktalarında da kongre olarak devam edebilir, fuar olarak devam edebilir. Bal günleri adında devam ettirilebilir. Bu yapılan çalışmaların tamamı sektördeki tabanın kalkınması adına yapılan adımlardır. Önemli olan tabandaki arıcılarımızın emeklerinin karşılığını alabilmeleridir. Çünkü onlar herkesin ağzında aynı cümleler var. Dağda bayırda kurdun, kuşun, böceğin, akrebin içerisinde bu ürünleri üretmek için çaba sarf ediyor olsalar da bu hiyerarşik kademe ilerledikçe bu ürünlerin pazara arzı, bunun değerine kıymetli bedellerle satışının söz konusu olması biraz zor oluyor.
kendisini kanıtlamış, marka bilinirliği ve yeterliliği ortaya çıkmış birkaç kişinin değerinde ürünlerini satıyor olması genele yayılmalı. Türkiye ballarının markalaştırılması ve bu markaların uluslararası arenalarda aranılabilir bir bal olması ya da arı ürünü olması önem arz ediyor. İşte üreticilerin de o yüzden bu tür etkinliklerde boy göstermesi gerekiyor. Bir kurtarıcı beklememeliler. Bu tür etkinliklerde kendi ürünlerinin niçin daha farklı ve kaliteli olduğunu, hatta herkesin bal sattığı bir atmosferde kendi ballarının farklılığının ne olduğunu ya da üretici firmalarının ürettikleri ürünlerinin farklılığının ne olduğunu, bu standlarda işte benim kovanım var der abi, kovan üretmiş. Önünden geçen herkes bunu bir kovan gözüyle görüyor. Ama baktığınızda kovanın hemen 2 tane cidarının farklı nitelikli olduğu, dışının işte bir mıkadan, içerisinin kontradan, arasının strafordan olduğu, ısı yalıtımıyla beraber arının çok daha mükemmel inkişaf edip kışın daha erken yumurta attığını, yazın serin olduğu için yavruyu kesmediğini, işte bal mevsiminde çok daha iyi içerideki nemi olgunlaştırdığı için balı ve suyunu uçurduğu için daha kısa sürede daha fazla ürün üretilebildiğini anlatabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu ürünü iyi anlatabilirsek üretici daha kaliteli, daha rekoltesi yüksek ürünleri üretir ki bu sefer de ne olur? İşte 10 teneke üretiyorsa 20 teneke üretir. Verimi artar. Fiyatı düşük bile tutsa rentable olarak ekonomik bir arıcılık yapmış olur ki bu da keyifli arıcılığın yapılmasına sebebiyet verir. Bu sadece bu istasyondaki bir örnek. Başka bir istasyona gittiğinizde bunu maskeyle, kovan tabanlarıyla, plastik aksamla, kullanılabilir ekipmanlarla aynı şekilde konuşmak, artırmak, lanse etmek mümkün olabilir. Dolayısıyla bu tür fuarlar arıcılar tarafından desteklenmeli. İmalatçıların da bir çatı altında toplanıp arıcıları destekler mahiyette faaliyetler göstermesi çok önem arz ediyor. Umarım biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bizi dinleyenler, bu takdir edenler, buranın kalkınması ve daha güçlü olabilmesi için de yöresinde bulunan, mesela büyük şehirlerin, ilçelerinin çok derinliklerinde bulunan bir maskeci, bir plastik imalatçı, yöresinde çok meşhur olan bir körükçü, diğer imalatçılar tarafından böylesi fuarlara ne yapılmalı? Gelmeleri konusunda ikna edilmeli. Sektör hep beraber kalkındığında bu sektör kalkınır ve o zaman herkes para kazanır, yüzü güzel, emeklerinin bedelinin karşılığını aldığı zaman mutlu olur. Evet. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Efendim şimdi ağzınıza sağlık. Gerçekten bir çırpıda Türkiye'nin arıcılık konusunun özetini geçtiniz. Yani dünya çapında Türkiye'nin kapasite olarak bu kadar büyük olup ama çıktı olarak büyüklüğünün karşılığı olan çıktıyı alamayan bir ülke olmasından çıkması lazım. Bunun için tabii şimdi arıcılığa yeni başlayanların bilgi eksiklikleri yanında arıcılığı uzun yıllardır yapanların da kendini geliştirmesi yönünde önem arz eden konular var. Tabii burada mesela araştırma bunların en başında geliyor. Sürekli olarak kendini geliştirmek üzere araştırma yapılması lazım. Sizin gibi bu tür fuarları tertipleyen ve bunun yanında bilgilendirme mahiyetli de oluyor. Tabii bu fuarlar sadece bir salt üreticilerle tüketicileri birleştirme babında değil, aynı zamanda hem dönemsel olarak gerçekleşen yeni teknolojileri de sunarak onların da kendilerini gelişmesi babında bir basamak kaydediyor. Bu manada özellikle sizden şunu istirham edeceğim. Yeni başlayan arıcıların hani o ilk başlıyorlar da 1. 2. yılın sonunda eksik bilgiden ya da doğru teknolojiye, bilgiye ulaşmamak kaynaklı hüsrana uğruyorlar ya, uğramamaları için ne tavsiyede bulunursunuz? Şöyle bakın, 4 kutsal kitabın tamamında ve Kur'an-ı Kerim'de kendisine vahiy gönderilen bir canlıdan bahsediyoruz. Arıdan, arıcılık ürünlerinden ve bu ürünlerin camiasından. Böylesi kutsal bir unsurla çalıştığınız zaman burada hile, hurda, yalan olmayacak.
Birinci unsur bu. Eğer ki hile, hurda, yalan ve sahtekarlık bu işin içerisine giriyor olursa bu işin başarılı olmak bereketi mümkün kalmıyor. Fuarlar kültürün ve yeniliklerin paylaşıldığı, aktarıldığı istasyonlardır. Evet. Şimdi burada yenilikleri göreceksiniz, kendi bölgenizdeki kültürün aktarımını göreceksiniz. Bunlar görüldüğü zaman ne olacak? Bilgi çoğalttıkça arttığı için, paylaştıkça arttığı için her yöreden farklı bilgiler yoğrularak en doğrusu kendi yöreniz için ortaya çıkacak. Ve siz veriminizi artırmak suretiyle başarıya gideceksiniz. Evet. Şimdi 40 yıldır bu işi yapan ama yıllardır bölgesindeki verimden kaynaklı nedenle iyi arı ürünü rekoltelerine sahip olmuş olan arıcılarla karşılaşabilirsiniz. Ama yaptığı uygulamalar yanlış olabilir. Yani o verim alıyor diye, onun bereketli topraklarında bu verim var diye sizin 40 bölgenizde aynı uygulamayı yaparak yüksek verim almanız mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bilimin ışığında ve aynı zamanda halisane duygularla kesinlikle harama helale dikkat ederek bu işi uygulamalarını tavsiye ederim. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Memnun olduk sizinle tanıştığımıza da. Tekrardan fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Efendim size de çok teşekkür ediyorum. Daha önceki videolarımızda olduğu için tekrar sizi yormayacağım. Sizin ulaşım bilgileriniz zaten var. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çok sağ olun. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim. Arkadaşlar bir diğer standımız Tellioğlu Arıcılık Samsun standı. Arıcılık ve arı ürünleri üzerine ulaşabileceğiniz, ihtiyaç duyabileceğiniz neredeyse tüm malzemeler sergilenmekte. Besleme kutuları, giriş aparatları, ana arı hapsetme kutuları, üst şurupluklar, çeşitli boyutlarda şurupluklar, polen giriş yakalama ızgaraları, kilitler, delik açma aparatları, ana arı yakalama, numaralandırma aparatları, sarıcı arı tuzakları, bölme tahtaları, körükler, numaralandırma, ana arı hapsetme, yüksükleri, havalandırma delik kapakları, giriş yönlendirme ızgaraları, bal taşıma kutuları, petek telleri, makaraları, karakovan, yuvarlak karakovan, petek, çelik ana arı ızgaraları, evet arkadaş, petek delme makinesi vesaire. Kaçlı o? 20 tane. 20'li. Arkadaşlar Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün açtığı bir stand. Arı, flora, çiçek bitkileriyle ilgili bir standımız var.
Arkadaşlar fuardaki bir diğer standımız Nehri Şemdinli Bal. Van menşeli bir firma. Ziyade arı ürünleriyle ilgili, çıktığı arı ürünleriyle ilgili bir stand kurulmuş. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Size bir tanışalım isterseniz. Sait Erçin Hakkari, Nehri Şemdinli Bal. Hayırlı uğurlu olsun Teşekkür standınız. ediyorum, sağ olun. Çok çeşitli güzel bir ürün standı Evet. sergilemişsiniz. Şifa dağıtıyorsunuz resmen. Öyle görünüyor. 503 bin rakımda üretilen saf ve doğal organik sertifika ürünümüz. Ve bizde 30 çeşit bal var, beyaz bal var. Ne var mesela bu şifa ürünleri arasında, şöyle hızlıca bir geçelim. Şimdi bu propolis özel olarak suda mı, alkolde mi çözeltilmiş? Hem suda hem alkolde isteğe bağlı üretimimiz var. Tamam. Arya ekmeği var. Perga çok güzel. Perga, evet. Bu perga ne kadar şu gramajı? 100 gram. Ne kadar böyle şişesi? Şişesi 250 lira. Arının en fazla değer kattığı ikinci üründür. Şu anda böyle bir 100 gramlık şişe 250 liraya Antalya fuarında satılmakta. Şunlar herhalde polenler, çeşitli polenler var. Başka? Bizde karakovan balımız var. Pardon, şu neydi hocam? Şu propolis hap. Hap şeklinde yapılmış. Evet. Bu hem düz olanı var hem de mentolu olan daha kıvamlı. Propolisimiz var. Çok güzel. Bunlar patentli ürünleriniz değil mi? Patentli ürünler. Güzel. Bunun yanında beyaz balımız var. Kırgızistan'da gelen bal. Siz kendiniz üretmediniz, Kırgızistan'dan mı gelmiş? Tamam. Beyaz balı çevirmiş. Tamam. Ne kadar? Mesela o kaç gram? Bu 300 gram 300 lira. İnşallah doğru Bir de 850 gramı var. Perga için. Bunun yanında bizim karakovan sepet balımız var. Eski usul. Evet, eski usul sepetlerden çıkarılan karakovan. Bu tamamen yılda bir sefer çıkıyor kovanda. Evet. İlkbahar başladığı zaman arı onun temelini, hepsini arı atıyor, mumunu, her şeyi Evet. eleyemiyorsun. Kasım'da en son Ekim ve Kasım aylarında çıkarılıyor. Bu Kırgızistan beyaz balını soracağım. Açıp içini bir kaşıkla şöyle bir kıpırdatma imkanınız var mı? Yani sıvılığını, bir akışkanlığını görelim. Şimdi tüketici kardeşlerimiz daha önce beyaz bal görmemiş olabilir. Beyaz balın kıvamı da arkadaşlar normal baldan farklı değil. Daha iyi olur. Yani insanlar merak ediyor, beyaz bal nasıl bir şey bu? Krem bal farklı arkadaşlar, beyaz bal farklı. Buyurun, bildiğiniz dosdoğru bal gibi. Hiçbir farklılık yok. Sadece dondurulduktan sonra bu hale özel işlemden sonra getirilen bir baldır. Çok güzel bir bal. Yemesi gerçekten iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tadına baktım arkadaşlar. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi Nehri Şemdinli Bal Van ürünlerine ulaşarak ürünlerden almak isteyen kardeşlerimiz numaraları veriyorum. Ve şu internet sitesinden siparişlerini girerek Sait Bey'den ürünleri sipariş edebilirler. Kargo dahil zannediyorum. Doğru mudur? Adreslerine gönderiyorsunuz. Son bir şey soracağım. Şu sabunu da öğrenmek istedim. Propolis sabunu. Propolisten üretilmiş. Propolis'ten. Öyleyse bununla elini, yüzünü, saçını, başını da yıkasa hep fayda. Hastalıklarına, Evet. ciltteki lekelere, sedef ve egzamaya çok iyi geldi. Söyleniyor. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Efendim İrfan Nacak Bal ve Arıcılık Ankara. Namı değer İrfan Nacak. Videolarını izlemişsinizdir arkadaşlar. Müthiş bir performans, müthiş bir ürün, müthiş bir arı. Bu şekilde yola çıkıyor. Özellikle arıcılarımızın büyük çoğunluğunun muzdarip olduğu arı saldırıları ve bal eksiklikleri konusuna ırk ile çözüm bulmuş bir değerli abimiz. Öncelikle şöyle standına bakalım. Tabii ki bal ve bal ürünleri var. Markalı ürünler var. Aynı videolarda gördüğünüz gibi full sırlanmış petekler var. Doğal ballar var. Şimdi arkadaşlar stand bu şekilde. Videolardaki ablamızı öncelikle şöyle bir tanıyalım. Sonra İrfan Bey'in yanına doğru yöneleceğiz. Sizi tanıyalım abla. Videolarda görünüyorsunuz. Balı şakır şakır hasat ediyorsunuz. Kesintisiz bir şekilde insanlar
Ya bu nasıl bir şey diyorlar. Maşallah, subhanallah. Allah nazardan saklasın. Amin, amin. Onu da, o duanızı da işitiyorum videolarınızda zaten. Evet. Dilinize sağlık. Sizi tanıyalım ismen? Ben İrfan Nacan eşiyim, Rahile Nacak. Memnun oldum Rahile Hanım. Emeğinize sağlık. Yani herkesin eşi yardım etmiyor beylerine. Bakın siz doğrudan, hatta başladık. Eşinizden de önce sanki daha fazla çalışıyor musunuz gibi görüyorum orada. Evet, siz de tanıyalım. Ben Süleyman Nacak, oğluyum. Memnun oldum. Aile boyu bu iş. Zaten bu iş aile boyu yapılır zaten. Öyle yani tek başına yapılacak bir iş değil. Bunun çünkü hem arılık boyutu var, hem evde yapılan bir boyutu var. Peteği var, balı süzmesi var, sağması, paketlemesi var derken uğraşı çok. Aile birliği olacak. Emeğinize sağlık. Türkiye'ye çok şeyler kazandırdınız. İnsanlar sizlerden çok umutlandılar. Özellikle bu arı ırkıyla alakalı, Buckfast arısıyla alakalı. Çok sayıda Buckfast arısı aslında alanlar var ama pek başarılı olamadılar. İrfan Bey bundaki metodu hem arının saf kendi ırkı olması hasebiyle hem de uygulaması neticesinde almış görünüyor. İnsanlar da umutlanıyor. Şimdi asıl konu, dediğim gibi arkadaşlar, bal ve bal ürünleri var ama arının kendisi ve ana arı satışı ile ilgili insanlar merakta. Şimdi birazdan İrfan Bey ile bununla ilgili bir röportaj yapacağız. Şöyle bir standı göstermiş oldum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tekrardan. Ablam. Amin. Amin. Evet arkadaşlar, yakaladık İrfan abimizi. Hoş geldiniz. Abi merhabalar, nasılsınız? Bey, arı mühendisi. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hayırlı olsun standınız. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz Namı değer İrfan Nacak. Estağfurullah. Canlı canlı görmek nasip oldu. Ya şimdi tabii Türkiye'de bu Buckfast arısını aslında alıp kullanan arkadaşlarımız çok. Artık doğru arıyı mı alamadıklarından yahut doğru çiftleştirmeyi mi yapamadıklarından yahut sizde olan bir sırrı mı bulamadıklarından bilmiyorum. Sizin videolarınızdaki başarıyı pek elde edemiyorlar. Şimdi sizden önce hem sizi bir tanıyalım kısaca. Ardından başarılarınızı öncelikle tebrik ediyorum. Ardından bu işin sırrı nedir? Sonrasında da size ulaşmak isteyenlerin nasıl bir yol takip etmesi lazım? 2024 yılında ne yapması lazım? Nitekim bu yıl biraz bal yönünden hüsran oldu. Evet. Arıcılar için gerçekten. Türkiye genelini söylüyorum. Özelde evet. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz İrfan Bey? Öncelikle Engin Bey, sizin bu teveccühünüzden dolayı buraya geldiğinizden onur duydum. Onu söyleyeyim. İrfan Nacak ismim. Ankara Beypazarı benim. Arıcılık görüyorum. Kendim de oralıyım. Yani bu temel faktör cins arı cinsi. Yani herkes, bütün arıcı arkadaşlar ona dikkat edecek. Benim bunun ismine Ali Veli denilebiliyor. Benim arılığımda en güzel, verimli arılarım var. Bu çok hoşuma gitmiş. Bu çok güzel. Ortalamaların çok üstüne çıkmış. Yani ortalama 90 kilo yapmış, 50 kilo yapmış. Buradaki en iyi arı bizim için damızlıktır. Tamam mı abi? İrfan abi bir şey soracağım. Arıları siz doğrudan normal arıcılık metotlarıyla mı çiftleştiriyorsunuz laboratuvar ortamında? Doğrudan ana döllemesi şekliyle mi çiftleştiriyorsunuz? Laboratuvar ortamında suni tohumlama yapıyorum. Tamam. Sorduğum o. Yani yapıyorum. Ama hatasız bir F1 türevi elde ediyoruz. Arıcı mantığına göre F0. %90, 95 belki %100 F0 elde etmiş oluyoruz. Arıcı arılığında ondan üretim yaptığı zaman karışık çiftleşmelerde F1'e dönmüş olacak. Hatta bir sonraki. F1'lerin melezlemesi daha bir tık yukarıda da olabiliyor. Evet. Yani bizim atlamayacağımız kesinlikle konu burası. Evet. Yani damızlık seçimi. Evet. Her şeyde olduğu gibi, örneğin işte küçükbaş, büyükbaş hayvancılığında da bu damızlığın önemi var. Bir yerli ırklarımız da var. Bir simental farklı, bir mandofon farklı. Tabii. Arıda da en iyi arı hangisiyse onunla çalışacağız. Yani arıcılar nitekim kendi aralıklarında elbette bal verimi bakımından, akabinde arı yavrulatması bakımından doğru arı damızlığını seçiyorlar aslında. Uygulamayı da yapıyorlar ama bir arılıktakinden ziyade ülkedeki belki veya o yöredeki bütün arılıklarda üst maksimum seviyeyi yakalamış olandan gitmesi daha uygun oluyor. İşte o zaman elde edebiliyoruz biz. Tabii. Şimdi tabii şunu da söylüyoruz. Bölge bölge, yöre yöre
daha verimli olan arılar da var. Mesela bildiğiniz üzere Karadeniz'de Bütün Kafkas arılar arısı var. diyoruz. Anadolu bölgesinde Anadolu arısı diyoruz. Keza Muğla arısı veya Karnıyol arısı diyoruz. Ama sizin bu arıyı çiftleştirme sisteminizle alakalı mıdır? Ben videolarınızda da izledim. Nereye veriyorsanız orada başarılı oluyor Bölge kardeşim. seçiciliğini görmedim ben bu aranın. Evet, yani Akdeniz'in çiçek Kürt seçmiyor. bölgesi Dili mi yanında mesela dil uzunluğu bir Kafkas gibi O mesela kadar detaylı ben çok şey yapmıyorum onlara. Oraya çok takılmıyorum. sonuca bakıyorum Oradan diyorsun. Sonuca bakıyoruz. 2016 yılından beri Antalya'da kullanan var. Oradan Tamam. melezlemelerini yapanlar var Karnıyol'la. Dün buraya geldi. Videolarının Face'inde de var. Yani bu başarılarını anlattı. Bütün görüş açım, bütün sistemim değişti diyor. Burada da anlattı. Sivas'ta bir ana gönderiyorum. Pardon. Orada aynı şeyi yakalıyor. Yani bir mutluluk. Kayseri'ye gidiyorsun aynı. Ya İstanbul olmaz aynı. mı? Şimdi arıcılık Yani bölge seçiciliğini görmedik biz. çok güzel. Yani arıcılar gerçekten zor şartlar altında çalışıyor. Emek veriyorlar. Hele böyle bir başarıyı elde edip de o tatlı balı bolca aldıkları zaman Yani bu arıcılık bir sene 365 gün uğraşıyorsun. Gözüne ya, bakıyorsun. aynen. Bir hasada geçiyorsun. Çıtaları vermişsin. İkinci kata çıkmış arı. İkinci katta bal alacağım diye beklerken bir oğul meyli katları indiriyorsun. Bizim bu elimizdeki arının oğul meyli çok minimum seviyede. Neslin devamı oğul illaki verecek ama yani belki birinci sene, belki üçüncü sene, belki denemelerimde 5 sene oğul vermeden bir kovanı gözlemlediğim oldu. 5 sene oğul vermemiş. Belki 5. sene süper sedur, arıcılar bilir, süper sedur yaparak kendi tekrar anasını yenilemiş, oğul vermeden. Çok yani güzel. böyle cinsler olduğu zaman başarı kaçınılmaz Maksimuma oluyor. geliyor. Mutluluk bir sene Had gözüne safhaya bakıyorsun. Hasat yaparken bir keyif alıyorsun. Evet. Bir de böyle saldırganlık çok önemli. O da ben arının başına geldiğimde videolarımda görüyorum. İşte biz geldik falan diye bir haber ettiğimiz zaman aşağı iniyor, buyur der gibi. Yani öyle davrandığı için bizim bildiğimiz şu anda yani en bildiğim iyi arı bu. Bunu öneriyorum. Ama bunun iyisi var mı? Yani illaki bir iyisi vardır belki. Onu Elbet. arkadaşlarımız araştırırlar. Öyle bir şey olursa bize de Elbette haber tabii şimdi biz bunları burada böyle konuşuyoruz. Siz de aynı şekilde anlatıyorsunuz. Tabii bunu kullanan bilir. En iyi kullanıcı yorumları derler Evet. yani. Verdiğiniz kişiler daha iyi bilir. Sizin videolarınızda kullanıcı yorumu da bayağı bir var. Ben onu da şey yaptım. Kullanıcılarımın da tabii bir mal vermişsem onun da arkasında Numaraları da var. Direkt arkasında görüşme imkanı. durmaya Durdunuz. çalışıyorum. Doğru. Böyle fuarlarda onların yanında olmaya çalışıyorum. Geliyorum Evet. da burada Antalya fuarındayız. Bugün. O Antalyalı arıcıların, yöre yakın arıcılarla sohbet etme imkanı da oldu. Çok keyifli oldu bizim için. Arkadaşlar arı mühendisi olarak açık söyleyeyim, ben de bu yıl 1-2 tane ana arı alarak İrfan Bey'den bir deneme yapacağım. İnşallah başarılı oluruz. Her ne kadar biz elhamdülillah fena değilse de bizim de çalışmalarımız ama İrfan abinin değerli çalışmalarını da katkıda bulunarak kendi sistemimizi geliştirmek istiyoruz. Sonuçlarını bizzat ben de sizlere bildireceğim. Çok memnun Konya bölgesinden. İrfan abi fazla vaktinizi almak istemiyorum. Standınız kalabalık oluyor. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Allah başarılarınızın devamını Mutlu nasip arıcılık, etsin. Mutluluğun buluşma noktası olacak inşallah. Evet. Yeni sloganı. Her şey Türkiye arıcılığı için. Evet, Hepimizin Türkiye gayreti o. Bir çıkarımız yok. Evet. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet. Arkadaşlar yağmurlu bir pazar gününden bir arıcılık fuarı daha, izlenimlerimiz bu şekilde. Umarım sizlere faydalı olmuşuzdur. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.